Dinler Tarihi serisinin 4. ve Semavi Dinler başlığının da son videosu olan İslam'a hoş geldiniz. Bu bölümde insanlık tarihinde varlığına dair elimizde gerçek kanıtları olan tek ve son peygamber olan Hz. Muhammed'in dünyaya tanıttığı bu dinin bilinmeyen tarihini inceleyip olaylara biraz daha kanalın tarzına uygun olarak kalıpların dışında yaklaşacağız. Yaklaşacağız ki bir peygamberin mirası bugün nasıl darmadağın hale getirildi ve güç sahibi kişiler tarafından kendi çıkarları için nasıl değiştirildi biraz olsun anlamaya çalışacağız. Bunları anlamak özellikle günümüzde Müslümanım diyen insanların nasıl yönlendirildiklerini anlamaları ve bu zincirden kurtulup kendi araştırmalarını yapmaları açısından önemli. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. İslam, dünyada yaklaşık 5 milyar insanın inandığı en büyük din sistemi. Ya bir yanlışın olmasın, İslam sadece 2 milyar kişi değil mi diyenler, işte demin girişte bahsettiğim yanılgıya çoktan düşmüşler bile. İlk olarak konuya girmeden bunu düzeltmekle başlayalım. İslam adı altındaki din, Kur'an'daki Ali İmran suresinde de geçtiği gibi Allah'ın katındaki tek dindir. Yani Kur'an her ne kadar temelde doğrudan Araplara gönderilmiş bir kitap olsa da İslam aslında hem Yahudileri hem de Hristiyanları da kapsayan bir inanç sistemidir. Ve kökeni mitlere göre Hz. Adem'e ama daha elle tutulur verilere göre de Arapların ve İsrailoğullarının atası olan İbrahim peygambere dayanır. Bu sebepten de çoğu yerde bu dinlere aslında semavi dinler yerine İbrahimi dinler denmekte. Bu konuda bana katılmayan çok olsa da elimizdeki verilere göre İbrahim peygamber öncesi Sümerler ile başlayan yazılı tarihimizde İslam'ın bölgede ya da dünyada varlığına dair bir kanıt yok. Evet, tek tanrılı dinler kimi antik kültürlerde mevcut. Hatta bunlardan biri de biz Türklerin Tengri inancıdır. Ama doğrudan İslam çatısındaki net alt başlıklar tarihte karşımıza doğrudan çıkmıyor. Ha dersiniz ki İslam tufandan öncesine bile dayanan bir din, ona bir lafım yok, olabilir. Tarihin o kısmı biraz sisli bir bölüm biliyorsunuz. Günümüzde nedense herkes İslam'ı Muhammed peygamberin getirdiği din olarak düşünüyor. Ama biraz önce de dediğim ve Kur'an'ın da dediği gibi İbrahimi dinler, yani Musevilik ki günümüzdeki yozlaşmış haliyle Yahudilik, hiçbir tarihi dayanağı olmasa da ondan oluşturulmuş Hristiyanlık ve nihayetinde de Muhammed peygamberin Araplara tebliğ ettiği din aslında 3 farklı inanış değil, temel İslam dinidir. Hatta insanların sandığının aksine dinler yozlaştı, değişti, o yüzden İslam geldi diye bir olay da yok. Kur'an bunu açık açık Ali İmran suresi 3. ve 4. ayette belirtir. Kur'an ondan önceki kitapları tasdik etmek için gelmiştir. Önceki dinler bozuldu, o yüzden Kur'an'ı getirdik filan gibi bir bilgi yazmaz. Tam tersi, önceki dinlerin geçerliliği sıkı bir şekilde savunulur ve Müslümanların onlara inanmaları ve Nisa suresi 136. ayette ve nicesinde de yazdığı gibi bu kitapları kabul etmeleri beklenir. Halbuki aslında hepsi din kardeşi olmalarına, hatta İbrahim peygamberi baz alırsak gerçekten aynı babadan gelen kardeşler olmalarına rağmen ve aynı yaratıcının oluşturduğu çatı inanca inanmalarına rağmen bu tek dinin parçalanmış 3 grubu bugün ilk fırsatta birbirlerini öldürecek hale gelmiş durumdalar. Bu da işin trajikomik yanı. Bu verdiğim bilgiyi öğrenin. Ama bu videoda İslam dediğimde Muhammed peygamber aracılığıyla yayılan dini anlatacağımı da unutmayın. Kavram karmaşası olmasın. Milattan sonra 6. yüzyılın sonlarına doğru yaklaşırken Mekke'nin ileri gelen reislerinden Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın oğlu Muhammed putperest bir coğrafyaya gözlerini açar. Şimdi ailesinin putperest olmasını sanki bir hakaretmiş gibi algılayan insanlar oluyor. Ama o zamanların dini o şekilde arkadaşlar. Bunda abes bir durum yok. İbrahim peygamber de bir put imalatçısının oğluydu. Bunlar normal şeyler. Hatta Muhammed peygamberin dedesinin de elinde Kabe'nin anahtarı vardı ve putların bakım ve temizliği görevini yürütüyordu. O zamanlar için son derece saygı duyulan bir şeydi bu. Peygamber doğumundan önce babasını ve doğumundan hemen sonra da annesini kaybeder. Bu sebepten onu dedesi Şeybe, yani daha bilinen adı ile Abdülmuttalip ve onun ölümünden sonra da amcası Ebu Talip büyütmüştür. Burada uzun uzadıya peygamberin hayatından bahsetmeyeceğim. Zaten çoğunuz hikayeyi biliyorsunuz. Sadece yabancı kaynaklarda kayıp yıllar olarak dikkatimi çeken peygamberlik öncesi bir dönemden bahsetmek istiyorum. Çünkü bana bazı şeyler mantıklı geldi. Şimdi genel anlatılan hikayeye göre Hz. Muhammed'in okuma yazma bilmeyen bir insan olduğu bize sürekli söylenir durur. Bunun da sanırım en başlıca sebebi Kur'an'ı onun yazmayacağını kanıtlamak olsa gerek. Açıkçası bana her daim saçma gelmiş bir iddia. Adam senelerce o zamanların ticaret ve din merkezlerinden birisi olan Mekke'de tüccarlık yapmış. Dedesi Mekke'nin en ileri gelen forslu insanlarından birisi.
Kendisi halk arasında El Emin diye adlandırılacak kadar saygı gören birisi. Hatta evlendiği ilk eşi Hatice bile son derece zengin, üst seviye ve eğitimli bir insan. Yani bu adama okuma yazma bilmezdi demek bana biraz zorlama ve sonuçta öyle ya da böylesine bir devrim yapmış bir kişiye kusura bakmasınlar ama hakaret gibi geliyor. Bunu da sadece Kur'an'ı Muhammed peygamber yazdığı iddialarını çürütmek için yapıyor olmaları ise daha da acı bir şey. Şimdi bu genel akımın iddiasına göre Muhammed peygamber ortada hiçbir sebep yokken sık sık Nur Dağı'na gider, günümüzde Hira mağarası olarak bilinen mağaraya girer ve kendince takılırmış. Halbuki insanı yalnızlığa ve düşünmeye iten, onu toplumdan kopmaya başlayıp ilerlemeye iten en büyük sebep aslında kendini eğitmesidir. Bir insan ne kadar bilgiyle dolmaya başlarsa o kadar cahillerden uzaklaşır, kendi kabuğuna ve kendi düşüncelerinin içine çekilir ve kalabalıklardan sıkılmaya başlar. Özellikle bu kalabalık Kabe'nin etrafında çıplak dans edip hayvan kesip kanında yıkanan, toplu seks yapan cahiliye Araplarıysa. Biraz mantığınızı kullanın. Sonuçta bu bahsettiğimiz kişiler de insan. Ha 1000 yıl önce, ha 1000 yıl sonra. Hepimiz aynı kalıplara sahibiz. Peygamberin eğitimiyle ilgili iddialara birkaç örnek vererek hikayeme devam edeceğim. Kimi araştırmacılar Muhammed peygamberin görevine başlamadan önce özellikle de Hatice ile evlenmesinden sonra onun Hristiyan akrabalarından ki bunların başında kuzeni Varaka bin Nevfel gelir ve kendisi Kitab-ı Mukaddes'e son derece hakim bir rahiptir, sık sık sohbet ettikleri anlatılır. Bir başka örnek ise Bahira isimli Hristiyan rahiptir ki kendisiyle Muhammed peygamber amcası Ebu Talip ile yaptığı Suriye gezisinde tanışmıştır. Bahira'nın dini ve felsefi öğretilerinin genç Muhammed üzerinde çok tesirli olduğu anlatılır. Örnekleri Muhammed peygambere karısı Hatice tarafından hediye edilen köle Zeyd'den tutun, peygamberin erken yaşlarda birlikte yaşadığı Beni Sad kabilesindeki günlerindeki şiir ve edebiyat eğitimine kadar çoğaltmak mümkün. Bunları deme sebebim bakın Muhammed peygamber eğitimliydi, Kur'an'da o yazdı demek değil. Ben bu tartışmaya girmeyi kendimce yersiz buluyorum. Çünkü bu pek inandığım bir şey değil. Bu bilgiyi vermemin nedeni günümüz Müslümanlarının sırf karşı saldırıları savuşturmak için peygamberlerini cahil bir tipmiş gibi göstermelerini açıkçası aptalca bulmam. Kur'an'da peygambere sen önceden cahillerdendin tarzı ithamların olmasının da sebebi okuduğum kadarıyla eski dinlerin cahilliklerine inandığı için yazılmış olmaları. Çünkü ben ne olursa olsun iyi de öldür ama hakkını ver mantığıyla olayları ele alırım. O yüzden bu senelerdir ezbere yayılan, bana göre ve gördüğüm kadarıyla çeşitli İslam araştırmacılarına göre de yanlış bilgiye dikkat çekmek istedim. Bu tarz videoların hepsinde olduğu gibi araştırmasını derinleştirmek isteyenler için kaynaklar açıklama kısmında olacak. Ve konulara meraklıysanız lütfen videoyu izleyin ama sonrasında benim lafımı da boş verip kendi araştırmanızı yapın. En doğrusu budur. Hikayemize devam edelim. Hz. Muhammed 40 yaşına geldiğinde yine bir gece Nur Dağı'nda inzivadayken olanlar olur. Ve kadim melek Cebrail insanlarla kuracağı son doğrudan bağlantı için gezegene gelerek Hz. Muhammed'e gözükür. Akabinde de ilk emir olan İkra emri gelir. Şimdi burası önemli. Çünkü bir kez daha dilden dile anlatılan hikayelerде Cebrail'in ikra emri verdiği, Muhammed peygamberin ama ben okuma bilmem diye karşılık verdiği anlatılır durur. Açıkçası bu videoyu yapana kadar ben de bu klasik hikayeyi biliyordum. Ama araştırma yaparken bunun aşırı mantıksız bir emir olduğunu anladım. Sonuçta adama oku diyorsun, neyi okuyacak bu adam? Kağıt mı veriyorsun, kitap mı veriyorsun, ne okumasından bahsediyorsun? Burada mantıksal bir hata var. Ama karşınızdaki bir melek, yani böyle bir hata olmaması lazım. Ben de ikranın diğer anlamlarına ve etimolojik kökenine baktım. İkra sadece oku anlamına gelmiyormuş. İkra, anlat, ilan et, yani tebliğ et anlamına da geliyormuş. İşte bundan sonra taşlar yerine oturuyor. Ortada daha kitap mitap hiçbir şey yokken dil bilgisini ayaklar altına alıp oku demek mi daha mantıklı yoksa seni yaratan Allah'ın adıyla tebliğ et yani görevine başla demesi mi daha mantıklı? İşte bu yüzden size her şeyi ve herkesi sorgulayın, kendi araştırmalarınızı yapın diyorum. Bu küçük örneği ısrarla videomun başında vermemin sebebi şaşırmamanız içindi. Ama şaşıracaksınız. Takip eden hikayeyi biliyorsunuz. Hz. Muhammed putperest Mekke'ye yeni din tebliğ etmeye başlar. Karmaşalar çıkar, Medine'ye zorla hicret ettirilirler. Seneler süren savaşlar ve Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethiyle peygamberin sonunda rahat nefes aldığı seneler başlar ve akabinde de erken yaşta ölür. Tekrar anlatıp lafı uzatmaya gerek yok. Benim burada değinmek istediğim konu İslam Muhammed peygamberin uydurduğu bir din mi ve Kur'an'da onun yazdığı bir kitap mı tartışması. Tabii ki şu doğru, şu yanlış diyemem. Sonuçta hiçbirimiz orada değildik. Ve neredeyse 1500 sene önceki olaylar hakkında iddialarda bulunmak komik. Ama ben şahsen mantık yürütüp eldeki veriye baktığımda karşıma şu basit cevap çıkıyor.
Bir insanın durduk yere bunu göze alması için ya deli olması lazım ya da kendinden çok daha öte bir olaya tanık olması lazım. Kendisinin ilk vahiy geldiğinde 40 yaşında olduğu söylenir. Yaşımız yakınmış. Açıkçası bana tüm imkanları sağlasanız bu saatten sonra düzenimi bırakıp muhtar adayı bile olmam. Ha tabii bu benim düşüncem ama biraz mantık yürütün. Adamın zaten maddi durumu iyi. Şehrin en saygın insanlarından birisi. Her türlü düzenini kurmuş, gül gibi yaşayıp gidiyor. Bir insanın tüm bunları 40 yaşından sonra kafasına estiği için ya da sırf daha fazla güç kazanacağım gazına gelip yapması o kadar mantıksız ki bunu anca bir deli yapar. Tüm statüsünü mahvedecek. Neredeyse tüm mal varlığını, tüm dostlarını, akrabalarını kaybedecek. Kaç sefer öldürülmeye çalışılacak. Sürgün edilecek. Senelerce sürgünde kaldıktan sonra Mekke'ye nihayetinde dönecekler ve sadece 2 sene sonra da ölecek. Tekrar soruyorum. Hangi aklı başında insan bunu yapar? Yapmaz değil mi? Hele ki birilerinin iddia ettiği gibi sırf daha fazla güç ve para için bunu kimse yapmaz arkadaşlar. Niye yapsın ki zaten hepsine sahipmiş? Bunu ancak sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz de fikrim değişmez diyecek kadar gözünü karartmış biri yapar. Ve bunun içinde bir insanın ilham alması gerekir. İnançla dolması gerekir. Bana göre başka türlü bu olmaz. Bu sebepten Kur'an videomda da Kur'an'ı tamamen Muhammed Peygamber yazdığı iddialarına kesinlikle katılmadığımı söylemiştim. Evet tekrar diyorum, Kur'an'da bana göre insan eliyle eklenmiş ve değiştirilmiş gibi gözüken yerler var. Sürekli tekrar eden ve aşırı derecede kişisel hayata giren sureler gibi. Bunların kaynağı Emeviler mi? Yoksa peygamber mi? Yoksa benim hüsnü kuruntum mu bilemem. Zaman makinem yok ama ilginçlikler orada duruyor. Açıp okuyun demiştim. Okuduysanız. Kişiye özerilmiş sureleri görmüşsünüzdür. İşte onlardan bahsediyorum. Ama ne ana omurganın Muhammed peygamber ya da başkası tarafından yazıldığına ne de bu dinin uydurma olduğuna inanmıyorum. Çünkü hep dediğim gibi tüm semavi din kitapları aynı omurgaya ve kalıba sahipler. Bu kalıbın da nerelere dayandığını size pek çok videomda anlattım. Tabii doğrudur, yanlıştır bilemem. Ama benim vardığım sonuç bu. Bu küçük girizgahtan sonra geldik videomuzun ana konusu olan İslam'ın karmaşık tarihine. Çünkü her ne kadar kendisi de inişli çıkışlı bir ömür yaşamış olsa da öldüğü saniyeden itibaren olacakları bilseydi Muhammed peygamber bile hayal kırıklığına uğrar ve kahrolurdu. Hz. Muhammed 632 senesinde 62 yaşında hayata gözlerini yumduğunda İslam dünyası nüfusunun 10.000 ila 30.000 kişi kadar olduğu tahmin edilmekte. Ama bunlardan kaçı itikat sahibi Müslümanlardı derseniz işte orası tartışılır. Hatta peygamberin çevresindekiler bile bu kategoriye giriyor muydu? O bile tartışılır. Biraz sert bir giriş oldu değil mi? Ama benimle kalın bu lafı boşa demediğimi ve bir peygamberle yaşamalarına rağmen insanların nedenli zayıf varlıklar olduğunu kendiniz göreceksiniz. Muhammed peygamberin ölümü üzerine İslam dünyası genel olarak konuşmayı çok sevmese de aslında konuşulması gereken hususlar mevcut. Çünkü bunlar akabinde İslam'ın peygamber sonrası nasıl şekilleneceğinin de tohumlarını atmışlardı ve konumuzla doğrudan ilgililer. Genel kabule göre Hz. Muhammed öldüğünde naaş 3 gün boyunca defnedilmeden bekletilmiş diye anlatılır. Arabistan sıcağında o devirde 3 gün bir naaş bekletmek ne demek? Üstelik peygamberin naaşından bahsediyoruz. İnternetten ve klasik tayfadan bunu dinlediğimde cevap olarak sevdikleri cenaze namazlarını parça parça peygamberin evine girip naaşının yanında kıldılar. O yüzden 3 gün sürdü diye bir iddia ortaya atıyorlar. Ya bunu çocuğa anlatsan güler. Sıcakta 3 gün bir naaşı bekletin bakalım 10 metre yanına yaklaşabiliyor musunuz? Fakat diğer iddialar bunun kadar basit değil. Basit bir hesapla kazanılan savaşlar ve özellikle Mekke'nin fethinden sonra Muhammed peygamber ve yanındakiler çok ciddi bir maddi güç ve kazanç elde etmişlerdi. Bunda şaşılacak bir durum yok. Savaşı kazandığınızda bunlar olur. Bu maddi güçten peygamber ne kadar pay aldı, onu ne için kullandı, burası beni ilgilendirmiyor. Evini görmüş birisi olarak şunu diyebilirim. Daha doğrusu evi diye gösterilen bir yere gitmiştim. Komple evi benim ofisimin salonundan bile küçüktü. Fakat yanındaki insanlar için aynı lafı diyemem. Çünkü peygamber sonrası dönemde yaşanan çekişmeler bize olayların pek de sandığımız kadar masum olmadığını gösteriyor. Ve naaşın da neden 3 gün boyunca orada kaldığını daha mantıklı bir şekilde anlatıyor. Şimdi hikayeyi bir de bu açıdan size anlatacağım. İlk başta beni sarstığı kadar sizi de sarsacağına eminim. Ama konuyu sonrasında yaşananlarla da destekleyince kararı sizin vermenizi isteyeceğim. Çünkü tekrar hatırlatmakta fayda var. Birazdan anlatacağım şeyler İslam dünyasının da kendi içinde tartışmaya devam ettiği, kimileri tarafından yanlış görünen fakat kimileri tarafından da gerçek olarak anlatılan olaylar. Kimileri dediğim kısıp mezhepler oluyor. O yüzden Halife Osman bölümüne kadar anlatacaklarımın sisli konular olduğunu unutmayın. Ama ondan sonrası net bildiğimiz konular. Peki bu sarsıcı iddia ne miydi?
Buna göre aslında peygamber ailem dediği insanlar tarafından zehirlenerek öldürülmüştü. Kimi hadislerde geçen peygamber iyileşmişken bir anda şiddetli bir şekilde hastalanması olayı. İlaç verildiğinde kızarak o ilacı tüm aile fertlerinin de ceza olarak içmesini emretmesi gibi olaylar o dönemler güç çekişmelerinin başladığının ve peygamberin yavaş yavaş çevresine karşı defansif hale geçtiğinin örnekleri olarak bize sunulmakta. Peygamberin ölüm döşeğindeyken kayınpederi Ebu Bekir'in yanından ayrılıp birkaç saat mesafede kendi evine gitmesi. Ölüm vuku bulduğunda Ömer'in hiddetlenerek Ebu Bekir gelene kadar Hz. Muhammed'in naaşının Ali tarafından yıkanıp gömülmesine izin vermemesi cidden insanı düşünmeye iten konular. Bu arada Ebu Bekir'in de Ayşe'nin babası olduğunu unutmayın, o konuya da birazdan geleceğiz. Yani koskoca Ömer'in peygamber öldüğünde o Allah'la görüşmeye gitti, geri gelecek diye insanları 3 gün oyalamasını, hatta yaklaşanı öldürürüm demesini mantıklı bulan varsa buyursun gelsin. Ebu Bekir'in de bir fersah mesafeden, ki bu yürüyerek bile bir saatte aşılacak bir yol, ta 3 gün sonra gelmesi ve bu esnada o sıcak havada peygamberin naaşının doğal olarak zarar görmeye başlaması da ayrıca insanı hem utandıran hem de düşündüren konular. Benim kafamı karıştıran son bir detay da şu oldu. Peygamber ölmeden önce çevresindekileri söyleyeceklerimi not alın ki ölümümden sonra itilafa düşmeyesiniz buyurmuş. Ama başta Ömer bu isteğe sert bir şekilde karşı çıkarak bizim için gerekli tek şey Kur'an'dır diyerek peygamberin bu isteğini reddetmiş, hatta odada bulunanlar ile tartışmalar yaşamıştır diye anlatılır. İşleri daha ilginç hale getiren ise hadis kaynaklarından aktarıldığına göre Ömer'in peygamberin ölümü sonrası sinirlenip insanlara saldırmasını, Ebu Bekir'in gelip ona Kur'an'da geçen peygamberler de sadece insandır ve her canlı ölümü yaşayacaktır tarzı ayetleri hatırlattıktan sonra kesmesi olmuştur. Hatta Ömer Ebu Bekir'e sen bana bu ayetleri okuyana kadar benim onlardan haberim bile yoktu demiştir. Size Kur'an videomda ayetlerin Ömer ve Ebu Bekir döneminde unutulmaya başlandığı için Kur'an'ın alelacele değerlenmeye başlandığını anlatmıştım. Bu olay da bunun güzel bir örneği. Ömer dediğimiz kişi anlatılanlara göre neredeyse bir hafız ama onun bile bazı ayetlerden haberi bile yok. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. İşte burada bazı araştırmacılar hem peygamberin hem de insanların da sevdiği Ali'nin halife olmaması için Ömer'in zaman kazanmaya çalışıp Ebu Bekir'in gelişine kadar defin işlemlerini geciktirdiğini düşünmektedir. Hatta şu hadiste de aktarıldığı gibi Ebu Bekir geldikten sonra da peygamberin sanki sıradan biriymiş gibi bir gece vakti gizlice gömülmüş olduğu anlatılır. Ayşe der ki, biz Hz. Resulullah'ın defininden çarşamba gecesi kürek seslerini duyarak haberdar olduk. Ayşe'den gelen diğer bir rivayette biz Resulullah'ın nereye defnedildiğinden haberdar değildik. Ancak kürek seslerini duyunca defnedilmekte olduğunu anladık demektedir. Resulullah'ın tertemiz ve mukaddes cenazesini yıkayan Abbas, Ali Ebu Talip, Fazi Abbas ve Resulullah'ın azat ettiği kölesi Salih Hazreti Peygamber'i toprağa verdiler. Sahabiler Resulullah'ın cenazesini ailesiyle baş başa bıraktılar. Peygamberin gusül, kefen ve defin işleriyle bu birkaç kişi uğraştı. Yine İslam tarihçisi Taberi iddiaları daha da ileri taşıyarak Ömer ve Ebu Bekir'in halifelik derdine düştükleri için cenazeye bile katılmadıklarını yazmıştır. Hatta bazı hadislerde Ömer'in bu konudaki hırsı şöyle anlatılır. Ebu Bekir'in halifeliğine yaşanan olaylardan dolayı biat etmeyen Ali'nin evini Ömer ve sahabe basar. Evin içinde peygamberin kızı Fatma varken yakacağını dile getirir ve hatta kimi kaynaklara göre yakar ve bu sebepten Fatma'nın 6 aylık çocuğunun yere düşüp yaralandığı anlatılır. Ömer'in bunu yapmasında yatan sebebin ise Ebu Bekir'in halifeliğine itiraz eden grubun büyümesine izin vermenin İslam inancına sahip kişiler arasında nifak tohumları ve ayrılık çıkabileceği düşüncesidir. Ve kendi düşüncesine göre bu nifak olayının önüne geçmek istemesidir diye anlatılır. Eğer doğruysa biraz sert olmuş gerçekten. Sırf bu olaylar İslam dünyasında sorgulandığı için de yine bazı kaynaklar yok namazı melekler kıldırdı gibi tatmin edici olmayan cevaplar vermektedir. Şimdi bu olayın derinliklerine ben inmeyeceğim. Bu videoda Kur'an videosundaki gibi çok yorum yapma düşüncem yok. Çünkü bu bile başlı başına uzun bir video konusu aslında. Ben araştırmasını derinleştirmek isteyenler için açıklamaya bu konuların geçtiği kaynakları koydum. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır videonun başında da dediğim gibi bilmemizin pek bir imkanı yok. Çünkü hem bilgi kısıtlı hem de aradan 1500 sene geçmiş. Tekrar etmekte fayda var. Burada İslam tarihinin çok anlatılmayan tartışmalı yerlerini konuşuyoruz. Aksi halde zaten size yıllardır Çağrı filminde gördüğünüz ya da din hocalarınızın ezberlettiği tarihi anlatsam kanalın diğer kanallardan bir farkı kalmazdı sanırım.
Burada amaç bizzat sizin İslam tarihi hakkında kişisel araştırmalarınızı tetiklemek ve birlikte hikayedeki temel gidişatı ve kritik noktaları ele alarak bir fikir yürütmek. Peygamberin ölümüyle sarsılan İslam dünyasında yaklaşık 30 sene sürecek 4 halife dönemi ne yazık ki kaoslar dönemi olarak anılacak şekilde başlar. Peygamberin kayınpederi Ebu Bekir 2 sene halifelik yaptıktan sonra tahminlere göre 63 yaşında ölmüş ve yerine Ömer geçmiştir. Halife Ömer dönemi kılıcın dönemi olarak da adlandırılabilir. Çünkü kendisi son derece sıkı prensipleri olan gözü kara bir insandı. Bilmeyenler için hatırlatayım. Halife Ömer zamanında Muhammed peygamberi öldürmeye yemin etmiş ve bunu yapmak üzereyken son anda vazgeçmiş birisi. Ve tarihte her daim sert karakteri ve prensipleri ile anılmıştır. Onun döneminde İslam toprakları büyük savaşlar ve fetihler ile yayılır. Ve en büyük başarısı olarak da Kudüs'ün fethi gösterilir. Ömer döneminde peygamberin ölümünden sonra dini terk eden Arap kabileleriyle savaşılmış ve yok edilmişlerdir. Aranızda İslam'ın dünyaya gerçekten barışla, sevgiyle yayıldığını düşünenler varsa gerçeklerden son derece uzaklar demektir. Nitekim Ömer ve Ebu Bekir arasında geçen şu konuşmada bu zihniyeti bize güzel şekilde yansıtır. Ebu Bekir'in halifeliği döneminde yönetime zekat vermeyen kabilelerin yok edilmesi emri verilir. Bunun üzerine Ömer, halife Ebu Bekir'e "Resulullah ben insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emroldum. La ilahe illallah diyen kişi canını ve malını İslam hakkı hariç benden korumuş olacaktır. Onun hesabı artık Allah katına kalmıştır" dediği halde nasıl olur da sen la ilahe illallah diyen insanlarla savaşırsın dedi diye ilk başta Müslümanlara saldıramayacağını söylemiştir. Ama Ebu Bekir'in zekat vermeyen Müslüman olmaz tarzı yaklaşımından sonra kabileler öldürülmüştür. Bunlar çok da şaşılacak şeyler değil. Bu örneği sadece İslam barış dinidir, asla savaş desteklemez diyenler için verdim. Ki bu örnekleri daha sayısız çoğaltabiliriz. Baksanıza inançlar arasında en pasifist olan Budizm'dir. O bile sayısız savaşa karışmıştır. Kısaca temeli barış olan bir din bile savaşa karışıyorsa İslam'ın Kur'an'daki, Tevrat'taki o mesajlar ile savaşa karışmaması imkansız. Kur'an yine iyi. Tevrat'ı okusanız küçük dilinizi yutarsınız. Ve yine diyorum Tevrat bozuldu, değiştirildi, o yüzden Kur'an geldi demeyi artık bırakın. Maide 68 ayetini tekrar hatırlayın. Bu ayete göre Tevrat'ta ve İncil'de yazılanlara inanmıyorsanız kendinize Müslüman diyemezsiniz. Zaten aksi olsa ayetlerde açık açık Tevrat'ın hükmü yoktur. Bundan sonra sadece Kur'an'ı baz alın derdi değil mi? Halbuki bunun yerine Kur'an öncekileri tasdiklemek için gelmiştir diyor. Biz konumuza geri dönelim. Halife Ömer'in Sasanileriyle savaşmasından sonra esir aldığı generallerden birisi olan Ebu Lülü tarafından öldürülmesinden sonra Halife Osman'ın yönetimi başlar ve bildiğiniz anlamda İslam mirası biter. Yine biraz sert bir giriş oldu ama nedenini şimdi anlayacaksınız. Bu arada artık tarihin daha az sisli bölümüne geldik ve ne yazık ki İslam için çok daha acı olan bölümleri de bunlar. Kur'an videomda size dinin yıkıcılarından birisi olan Mervan'dan bahsetmiştim. Bu arkadaş peygamberin her daim düşmanı olmuş Beni Ümeyye ailesi soyundan gelen birisi. Hatta Muhammed peygamber hayattayken bizzat onun da babası olan Hakem'i ve ailesini kendisine sürekli komplo kurdukları için sürgün etmiştir. Ve tarih boyunca da Ümeyye ailesinin soyundan gelenleriyle hem savaşmış hem de tartışmalar yaşamıştır. Belki de bu aileden gelip de peygamberin dostu olmuş tek kişi Halife Osmanlı diyebiliriz. Ama onun da yanlışı çok büyük oldu. Osman halife olduktan hemen sonra Ümeyye ailesinin sürgün kararını fesheder ve Mervan da dahil ailenin pek çok ferdini İslam coğrafyasındaki büyük şehirlere vali olarak atar. Gerek Osman hakkında gerek Mervan da dahil Ümeyye ailesi hakkında seneler boyunca devletin kasasından zimmetlerine mal geçirdiklerine, adam kayırdıklarına ve adaletsiz davrandıklarına dair şikayetler halk arasında artar. Ayrıca peygamberin hiç sevmediği Ümeyye ailesini devleti teslim etmesini ise halk öfkeyle karşılar. Fakat Osman'ın yaptığı sadece bu değildir. İslam ordusunun yönetimine de bu soydan gelen kişileri getirerek sistemin tamamen akrabalarına ve bir süre sonra Emeviler olarak anılacak olan Ümeyye soyuna vermiştir. Bu olaylar peygamberin en eski dostu ve ilk Müslümanlardan olan Ali'nin canını sıksa da kendisi politika ile çok ilgili bir insan olmadığı için sineye çeker. Ama Mısır'da yaşanan isyan ile işlerin rengi değişir. İsyanı bastırmak için Osman'ın isteği üzerine oraya gitmekte olan Ali, yolda Osman'ın yolladığı elçiyi bulur ve Osman'ın mektubunu okur. Mektupta isyanın bitmesi görüşmeleri için gelen ayrılıkçıların hepsinin öldürülmesi emri yazmaktadır. Bu olay karşısında şok olan Ali, Osman'ın yanına gidip açıklama ister ve mektuba aslında Osman'ın değil, onun kuyusunu kazan kuzeni Mervan'ın yazdığı anlaşılır.
Bu olaydan sonra Ali görüşmelerden çekildiğini söyler ve Osman'ı kendi haline bırakır. Sonuçta bu rezil akrabalarını hak yiyerek önemli mevkilere getiren Osman'dı. Kendi başına bu işi kendi açmış oldu. Nitekim Mısırlı isyancılar Osman'ın evini kuşatırlar ve onu öldürürler. Bu kaos döneminde ise pek istemese de Ali halife olur ve zor günler geride kaldı, şimdi bizi daha zor günler bekliyor lafı gerçek olur. Ali'nin halife olması birçok kişiyi çok ciddi şekilde rahatsız etmektedir. Bunlardan birisi de Muhammed peygamberin eşlerinden olan Ayşe. Kendisi anlatılan rivayetlerde her daim peygambere karşı sivri dili, özellikle peygamberin çok kıymet verdiği ilk eşi ve ilk Müslüman olan Hatice'ye karşı olan sert ve kıskanç tutumu ile anlatılır. Kur'an'da peygamberin özel hayatıyla ilgili inen ayetlere karşı aldığı sert tavırlar, ki bu olay Ahzab 50 ayetinden sonra yaşanmıştır. Bilmeyenler için ayet, yeryüzündeki neredeyse tüm kadınların Muhammed peygambere helal olduğunu anlatmakta. Buna akrabaları da dahil. Ayşe de bu ayete sert tepki göstermiş ve neredeyse boşanma aşamasına gelmişlerdir. 22 yaşında kafileden ayrı düştüğü için çölde bir bedevi ile bir akşam geçirmek durumunda kalması ve bu sebepten kimi çevrelerce o dönemler adını zina tartışmalarına girmesi. Peygamberin ölümünden sonra bütün diğer eşlerini egale edip kendini bir hadis kaynağına çevirmesi ve kimi hadisçilere göre de lüdüt olayı olarak bilinen Ebu Bekir'in emriyle kocasını bilerek ya da bilmeyerek zehirlemesi gibi onlarca örnek ve bazı uç iddialar Ayşe hakkında insanların akıllarında soru işareti oluşmasına sebep olmuştur. İddialar her ne kadar sert olsa da burada kesin doğruymuş gibi konuşmak adaletsizlik olur. Çünkü ifk ve lüdüt olayı gibi iddialar gerçekten çok sert iddialar ve çok daha detaylı araştırılması lazım. Olaylar zinciri Ali'nin halife olmasıyla başlar. Demin bahsettiğim 22 yaşında yaşadığı zina iddiasını hatırlayın. Bu olay sonrası kimi rivayetlere göre Ali'nin Ayşe'nin tarafını pek tutmadığı için Ayşe'nin her daim ona kızgın ve kırgın olduğu söylenmiştir. Bazı İslam kaynakları bunu kabul etmez. Ama gelin görün ki Ayşe'nin yaptığı hareketler tersini söylüyor. Ali başa geçtikten sonra ilk iş Osman'ın atadığı Ümeyye soyunun yozlaşmış valilerini görevden alır. Tabi bu Ümeyye ailesinin ve Emevi oğullarının hoşuna gitmez. Bunun üzerine Emeviler sahabeden olan Talha ve Zübeyir'e ayaklanmaları için mektuplar gönderir ve destek verirler. Bu planın bir parçası olarak da bu iki sahabe Ayşe ile görüşüp onun da Ali'ye karşı desteğini alırlar ve Basra halkını Ali'ye karşı isyana teşvik edip ayaklanması için kendilerine önderlik etmesini isterler. Ayşe bunu kabul eder ve isyancı gruba liderlik edip Basra halkını kendi safına çeker ve bir ordu toplayarak o sırada İslam'ın en büyük düşmanlarından olan Emevilerin lideri Muaviye'ye karşı savaş hazırlığı yapan Ali'yi sırtından vururlar. Yaşanan Cemel Savaşı esnasında Ali Ayşe'nin önderliğindeki isyancı grubu yener ve onu sürgün eder. Fakat artık olan olmuştur. Peygamberin birbirinizle savaşmayın lafları, Kur'an'da geçen müminlerden iki fırka birbiriyle savaşırsa aralarını bulun, müminler kardeştir, kardeşlerinizin arasını bulun gibi ayetler unutulmuş, ezilmiş ve Müslümanlar arasındaki ilk nifak tohumları bizzat peygamberin karısı önderliğinde kanla toprağa ekilmiştir. Bu olay sonrasında film kopar. Takip eden senelerde Ali'nin hilafetini asla kabul etmeyen Muaviye ile sürtüşmeleri devam ederken hariciler olarak bilinen bir grupla savaşır ve kazanır. Akabinde de orduyu Muaviye'yi devirmek için Şam'a götürmek istese de ordu bunu kabul etmeyerek geri döner. Bu esnada da bir suikastçı Halife Ali sabah namazına giderken arkasından ona saldırır ve ciddi şekilde yaralar. Ne yazık ki Ali de bu yaralar sonucu 63 yaşında hayata gözlerini yumar. Tabii bu olaylar tesadüfi olmaz arkadaşlar. Nitekim Ali'nin ölümünün hemen ardından Muaviye peygamberin torunu olan Hasan'a karşı savaş başlatır. Ve nihayetinde Hasan'ın karısını kendi saflarına çekerek kocasını zehirlemesini sağlar. Yani Arap diyarında koca zehirleme sandığımız kadar ekstrem bir durum değil. Akabinde de zaten yıllardır sağa sola sızdığı için gücü anında ele geçirir, halifeliğini ilan eder ve artık İslam'ı kendi bakış açısıyla dönüştürmeye başlar. Mesela size en basit örneğini vereyim. Önceden halife, Allah'ın Resulü'nün halifesi Ali, Ömer, Ebu Bekir diye tanımlanırken Osman ve Muaviye Allah'ın halifesi olarak kendilerini nitelendirmeyi tercih etmişlerdir. Size Muaviye ve soyunun ne biçim adamlar olduğu ile ilgili biraz daha bilgi vereyim. Demin anlattıklarımın boş iddialar olmadığını anlayın. Muaviye dediğimiz kişi Muhammed peygamberin ve İslam'ın en büyük düşmanlarından olan Ebu Süfyan'ın oğludur. Kimi kaynaklar Ebu Süfyan'ın sonradan iyi bir Müslüman olduğunu iddia etseler de Şiiler buna kesinlikle karşı çıkarlar ve onun sırf bir gün intikam almak için, ölmemek için öyle göründüğünü iddia ederler. Ki aslında sonuca baktığımızda bu daha doğru gözüküyor. Muaviye döneminde hadis toplama kavramı doğar. Ve bu olay oğlu Yezid döneminde de sevgili Mervan'ımızın yeniden sahneye çıkışı ile birlikte hızlanır.
Ya ne güzel işte adamlar hadisleri toplamışlar diyenlere tekrar ediyorum. Sahih hadis olarak gösterilen hadislerde bile Muhammed peygamberin sözlerinin kayıt altına alınmasını Kur'an'ın önüne geçebileceği riskinden dolayı yasakladığı anlatılır. Evet, bir hadis almanın yasak olduğunu anlatıyor. Paradoksa hoş geldiniz. Yine de hadis iyidir ya, ondan sorun gelmez diyenler için ben o dönemde hazırlanan birkaç hadisi size söyleyeyim. Cabir'den nakledildiğine göre İslam peygamberi Muhammed şöyle buyurmuştur. Allah katında eminler 7 tanedir. Bunlar kalem, Cebrail, ben, Muaviye, Lev, İsrafil ve Mikail'dir. Ebu Hüreyye'den ise şöyle nakledilmiştir. Eminler 3 tanedir. Ben, Cebrail ve Muaviye. İslam peygamberi Muhammed'in şöyle buyurduğu rivayet edilir. Muaviye ilminden ve Allah kelamı üzerine olan güvenilirliğinden dolayı neredeyse nebi olarak gönderilecekti. Bu örneklerin bile ne kadar tehlikeli olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Bakın bahsettiğimiz devlet Emeviler, kendileri İslam'ı Arap milliyetçiliğiyle birleştirmiş, ırkçı, diğer tüm milletleri aşağı gören, İslam eşittir Arap kavramını çıkaran devlet. Ve bu adamlar hem hadisçiliğin yaygınlaşmasına neden olmuşlar, hem de deminki örnekteki gibi işlerine geldiği gibi toplum kontrolü sağlayacak hadisler çıkararak milleti yemişler ve yönetimlerini sağlama almışlardır. Adam hadislerde kendini peygamberle eş tutmuş, daha ne yapsın ya? Bu işin zirvesi ise halifeler dönemindeki tüm Kur'anların toplatılıp, yakılıp Mervan önderliğinde yeniden harekeleriyle yazılması olmuştur. Arapçada harekeler değiştiğinde anlamın da değiştiğini unutmayın. İşte o esnada Kur'an'da neler oldu? Neler çıktı, neler girdi bilmiyoruz. Kocaman bir soru işareti. Ama ben bu adamlardan her şeyi beklerim. Kendini peygamber olarak göstermenin eşiğinde dolaşmış bir adam ve soyu sizce kitabı mı sallar, dini mi sallar? Bu konuda en güzel lafı Hazreti Ali demiş. Allah'a yemin ederim ki bunlar İslam'a girmediler. Ancak teslim olup küfrü gizlediler. Taraftar bulunca da bunu açığa vurdular. Onlar din elbisesini giydiler ama onu ters çevirip giydiler. Bu arada daha durun, Muaviye yine iyi sayılır. Şimdi sıra geldi onun oğlu Yezid'e. Yezid döneminde Mervan'ın yıldızı en parlak halini alır. Eski Kur'anların yakılıp yeni Kur'an'ın hazırlanması, erken dönem hadislerin kitap haline getirilmesi filan derken bu her daim İslam ve peygamber düşmanı olmuş aile artık dini istedikleri gibi şekillendirmekteydiler. Medine'de bulunan Mervan, valiyi Yezid'e biat etmek istemeyen peygamberin torunu ve Ali'nin oğlu Hüseyin'e ve yine peygamberin soyundan gelen Abdullah bin Zübeyir'e karşı kuvvet kullanmaya ikna eder. Anlatılanlara göre bu olaylar sonrası Abdullah bin Zübeyir Mekke'ye gitmiştir. Hüseyin ise iktidarın Muaviye'den oğlu Yezid'e kalmasına itiraz etmek ve mücadele vermek için Küfe halkından aldığı mektuba istinaden oraya doğru yola çıkar. Maksat mektupta yazdığı gibi kendisine destek vereceğini söyleyen Küfe birlikleriyle Yezid'in karşısına çıkmaktır. Fakat Hüseyin tuzağa çekilmiştir. Mektup filan hepsi yalandır ve onu orada ona destek vermek için bekleyen Küfe halkı yerine 4500 kişilik Yezid'in ordusu beklemektedir. Yezid'in ordusu Hüseyin'e ve 70 kişilik aile grubuna acımazlar. Peygamberin torununun başı kesilir ve Yezid'in önüne atılır. Ailesi ise tamamen öldürülür ya da zindanlarda daha kötü bir son onları bekler. Bakın size daha önce de dedim, yine diyorum. Emevilerin İslam'la, Allah'la, kitapla, peygamberle alakası yoktur. Onların işi, gücü güçtür. Başka bir şey değil. Nitekim bu olay üzerine Medine'de isyan çıkar ve halk Mervan'ın ve diğer 1000 kadar Ümeyye oğullarının evlerini kuşatırlar. Bunun üzerine Yezid Medine'ye saldırır, Müslümanları katleder ve Medine şehrini ordularına 3 gün boyunca yağmalatır. Tarihte bu olay Harre Savaşı diye geçer. Medine'nin yağmalanmasından sonra Emevi ordusunun hedefi Hüseyin'in arkadaşı ve yine peygamber soyundan gelen Abdullah Zübeyir ve onun yaşadığı yer olan Mekke'ydi. Ordu Mekke açıklarında Abdullah'ın ordusuyla karşılaşır ve onları şehre doğru geri çekilmeye zorlar. Bunun üzerine de Emevi ordusu mancılıklar ile şehri bombalamaya başlarlar. Bu kaos ortamında Kabe'nin etrafı zarar görür, kutsal alanda kan akıtılır, ayrıca çıkan büyük bir yangında yapı ciddi zarar görmüş, Hacerül Esved de parçalanmıştır diye anlatılır. Çatışma başkentten gelen Yezid'in ani ölüm haberiyle biter ve Emevi ordusu savaşı bitirir. Akabinde de Kabe Zübeyir tarafından yeniden inşa edilir. Ama o da daha sonra bir suikaste kurban gidip ölür. Klasik Emevi taktiği. Yezid'den sonra da Emevileri Mervan'ın soyu yönetmeye başlar. Ta ki 750 senesine gelirken 2. Mervan dönemine kadar. Akabinde de İslam dünyasının kontrolü Abbasilere geçmiştir. İşte size Emevilerin gerçekleri.
Kur'an videomda size bu adamlara Hazreti diyerek metiyeler dizen alim diye geçinen tiplerin varlığından bahsetmiştim. Bu sefer kararı size bırakıyorum. İster onlar gibi bu adamlara İslam'ın savunucusu neferi deyin, ister cehennemlik odunlar deyin. Karar sizin. Ben bu kadar olayı gördükten sonra fikrimi Halife Ali'ninkinden yana kullanmayı tercih ediyorum. Abbasiler devrinde her ne kadar Emeviler kadar ekstrem derecede İslam dışı olaylar yaşanmamış olsa da günümüzün ana sorunlarının temelleri Abbasiler zamanında derinleşmiştir. İran'dan, Hindistan'dan ve diğer ülkelerden gelen akımlar ile tarikat kavramı doğmaya başlar. Hadisçilik kavramı kontrolden çıkar. Onlarca yeni hadis kitabı yazılır ve bu olay mezheplerin birbirlerinden daha da kopmasına sebep olur. Çünkü biraz önce de dediğim gibi bir mezhebin hadisi diğerine hoş gelmeyebiliyordu. Ya da hadisçiler kendi aralarında yarışarak olayları saçma sapan abartabiliyorlardı. Nitekim Muhammed peygamberi ilahlaştıran, onun tükürüğü, tuvaleti bile insanlara şifa verir olaylarını çıkaran da bu tipler işte. Hadis olayı dinin çökmesinde en az deminki adamlar kadar kritik bir rol oynamıştır. Mesela bugün bile sahih diye nitelendirdiğimiz hadislerden size birkaç örnek vereyim. Dinini değiştireni öldürün. Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacak kişiler ressamlardır. Allah ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir. Kadında, atta ve evde uğursuzluk vardır. Erkeği karısını niçin dövdüğü sorulmaz. Kadınların akılları kıt ve dindarlıkları eksiktir. Cehennemdekilerin çoğu kadınlardır. Cennette en az kadınlar vardır. İçki içtikleri zaman onlara dayak atınız. Sonra yine içerlerse dövünüz. Sonra tekrar içerlerse yine dövünüz. Sonra yine içerlerse öldürünüz. İsteyen linklerden açıp okusun. Bu sonu gelmez hadis yazma olayı insanların Kur'an'ın anlaşılması zor dilinden kopup daha ziyade hayatlarını hadislere göre şekillendirmeye itmiştir. Ve din daha da hızla yozlaşmaya başlamıştır. Mesela Kur'an'da Cebrail'in fiziksel özelliklerinden bahsedilmezken hadisçiler ana kaynakları olan Yahudi metinlerinden yola çıkarak ona her türlü süper kahraman özelliğini yükleyip öyle anlatmışlardır. Günümüzde de işte bu yozlaşmalar, bu güç hırsı, para hırsı artık tamamen zıvanadan çıkmış bir durumda. Mezheplerin birbirine olan düşmanlığını geçtim, tarikatlar bile birbiriyle savaşacak hale geldi. Müslümanlığı ile övünen Türkiye'de de durum farklı değil. Ağzımızdan Allah kitap lafı düşmüyor ama onu okuyanların oranı %4 bile değil. 2022 Dünya Yolsuzluk Rüşvet Endeksinde Türkiye 36 puan ile 101. sırada. Bizden sonraki ülkeler Somali, Burundi, Yemen gibi darmadağın olmuş yerler. Bu arada dünyanın yolsuzlukta zirve yapmış ülkelerinin çoğu Müslüman ülkeler. Irak, Suriye, Libya gibi ülkelerin puanı 12-17 arası değişiyor. Ama Allahsız, kitapsız, gavur dediğimiz Danimarka, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde bu puanlar 90 seviyesinde. Yani neredeyse yolsuzluk sıfır. Dünya okuma yazma oranlarına baktığımızda da yine en alt sıralarda Müslüman ülkeler varken en üst sıralarda o en alttaki tiplere göre gavur olan ülkeler var. Bizim ülkenin de hali ortada zaten. Herhangi bir veri sunmama gerek bile yok. Çıkın iki çarşı pazarda dolaşın. Son senelerde ne hale geldik görürsünüz. İşte size İslam tarihinin bize pek anlatılmayan ve üzeri sürekli örtülmeye çalışılan bir bölümü. Zannettiğiniz kadar barışın, huzurun, iyiliğin merkezde olduğu bir hikaye değil mi? Zaten öyle olsa bugün o coğrafyalar demin saydığım listelerde sonuncu değil, birinci sırada olurlardı. Ama tabii herkes istediği şeye inanmakta özgür. O sebepten size tüm videolarımda ısrarla bizi boş verin, açın kendiniz okuyun, gidin kendi araştırmanızı yapın diyorum. Ve bunu tekrar ediyorum. Bu konulara ilginiz varsa açıklamaya çok fazla link bıraktım. Açıp araştırın. Deminki üzerinde durduğum konu başlıklarını tarayın. Kim bilir belki ben yanlış yorumlamışımdır. Hata yapmışımdır. Nihayetinde her kanal sahibi bir video yaptığında olaylara kendi bakış açısını, kendi yorumunu ister istemez katıyor. Sonuçta hiçbirimiz ışınlanıp oraya gidip görmedik. Eldeki taraflı, tarafsız ve karşı tarafta olan kaynakları inceleyerek bağ kurmaya çalışıyoruz. Bunu unutmayın. Toparlamam gerekirse bence inanç güzel bir kavram. İnsanın bir şeye inanması, o yolda araştırması, aradığı neyse onu bulmayı hedeflemesi önemli bir şey. Şimdi bakıyorum herkes birbirine senin dinin ne, senin dinin ne diye sorup duruyor. Bana göre dünyanın en saçma ve boş sorusu. Bir kişinin dini onun kişisel yoludur. Bunun bir adı olmaz. Siz gerçekten birisi size bunu sorduğunda İslam ya da ben Müslümanım deyince cennetlik olduğunuzu, böyle el ele öbür aleme koşa oynaya ulaşacağınızı sanıyorsanız hayal gücünüz geniş demektir. Bireysel anlamda herhangi bir çaba göstermiyorsan,
Seni yaratanı anlamaya çalışmıyor. Sadece cumadan cumaya hocanın eline tutuşturulmuş vaazı dinliyor. Ve içinde neredeyse Kur'an'dan surelerin okunmadığı bir namazı kılıyorsan, arkadaş sen hangi ödülden bahsediyorsun diye adama sorarlar değil mi? İnsanlar selam verirken merhaba yerine selamun aleyküm deyince +1 puan aldım sanıyorlar. Ama ağızlarından küfür eksik olmuyor. Ağzıma içki koymam diyorlar ama müşterileri kazıklamaktan geri kalmıyorlar. Yolsuzluk listesindeki yerimizi hatırlayın. Size hep dedim, son bir kez daha demek istiyorum. Sonsuz bir yaratılıştan bahsediyoruz. Felsefe okumadan, bilim okumadan, tarih okumadan, inançları incelemeden, sadece tek bir kitap bana yeter derseniz ne olacağının sonucu demin saydığım dünya endekslerinde yatıyor. En alt sıradaki insanlar koca yaratılışı araştırmak yerine bana tek kitap yeter deyip onu da okumayan tayfadan ibaret. Onlar gibi olmayın. Böylelikle Dinler Tarihi serisinin Semavi Dinler kısmı da bitmiş oldu. Bakın tekrar etmekte fayda var. Muhammed peygamber öldürüldü iddiası ciddi bir iddia. Ama olay öyle olmamış da olabilir. Çünkü deminki gibi bu teoriyi savunan hadisler olduğu gibi tam tersi her şey güllük gülistanlık gitti diyen hadisler de var. Ebu Bekir ve Ömer hakkında sert iddialar olsa da tam tersi yumuşak iddialar da var. O konuların muallak olduğunu sakın unutmayın. Ve bu kesin böyle olmuştur demeyin. Çünkü kaynak cidden az. Ama Osman ve sonrası için bu lafı diyemeyeceğim. Çünkü hem kaynak çok hem de olan olaylar cidden net tarihi olaylar. Bundan sonra seriye yine çeşitli temel inanışları inceleyerek devam edeceğiz. Takipte kalmaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.